tsunami geliyorsa insanı ne kadar güçlü insansa da götürecek. Onun için yani depremi hissettikten sonra veya haberi olduktan sonra mutlaka deniz seviyeden 2 kat yani 5-6 metre yukarıya gitsin. Depremi çok fazla Türkiye'ye efekti olmayacak. Tabii hissedebilir ama çok fazla değil. Ama tsunami, bu büyük tsunami de olabilir. Yani bu yaşam üçgen çok dar. Onun için yani Cenin. anneler veya babaya söylüyorum. Yani böyle sarılıp yani özellikle kendine çocuğunu böyle olmasın. Kuzey Anadolu fay hattı. Yani bu dünyanın büyük fay hattını bir tane diye söyleyebilirim. Bu Türkiye'de. Yani İndonezya'dan başlıyor. Himalaya, Nepal, Afganistan, Kuzey İran ve Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya'ya gidiyoruz. Türkiye'nin 81'inin 72'ye kadar gittim. Yani mesela geçen sene tabii ki hasar oldu, Kahramanmaraş'ın hasar olduğu 11 şehri tamamen 80 kereden fazla gitti. Japonya'da mutlaka ara mesafe 1 metre var. Deprem gelecek. Allah korusun kötü olmasın söyleyebilir ama Allah korusun deprem gelmesin söylemez. Gelecek, onu kabul edip bize hazır olmak lazım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Bugün Sinan, Çağla ve Başak'la birlikteyiz. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Hoş geldin Çağla. Hoş bulduk. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. O zaman giriyorum hocam pat diye. Tamam. Son zamanlarda gündem olan Santorini Yanardağı var. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii o Santorini ada şimdiden 3600 önce yanardağ olarak başladı. Sonra ara ara 1900 civarında da deprem oldu ve yavaş yavaş fazla günde ne kadar diye sayı olarak yükseliyordu. Biraz herkes merak etti ama artık yavaş yavaş yani az olmaya başladı. Çok fazla büyük depremi de artık beklemiyoruz ve yanardağını patlamada ben beklemiyorum. Aniden depremi kesiyorsa mesela 3 gün kesiyorsa bu tehlikeli olacak ama şimdi böyle yükseldi ve yavaş yavaş az oldu. Onun için şimdi fazla zannetmiyorum. Gene de tehlikeli olabilir diye soruyorsa depremi çok fazla Türkiye'ye efekti olmayacak. Tabii hissedebilir ama çok fazla değil ama tsunami, bu büyük tsunami de olabilir. Ve arada küçük adalar var. Yani mesela Fethiye tarafta fazla efekti yok. Çeşme direkt olabilir ve çok önce de Çeşme'de hasar olduğu yani sıkıntı olduğunu kayıtı var. Ve Marmaris ve Datça orası arada ada yok için tsunami'nin efekti olabilir diye söyleyebilir. Ama kuzey tarafta o kadar fazla yok. Tsunami geliyorsa insanı ne kadar güçlü insansa da götürecek. Onun için yani depremi hissettikten sonra veya haberi olduktan sonra mutlaka deniz seviyeden 2 kat yani 5-6 metre yukarıya gitsin. Tsunami için önemli yukarıya gitmek. Peki hocam tsunami riskini önceden biz anlayabilir miyiz? Yani bu tsunami aniden gelmiyor. Deprem olduktan sonra mutlaka olacak. Hem de büyük deprem. Yani 3-4'de tsunami gelmiyor. Yani 5,5 6'dan sonra diye söyleyebilir. Onun için yani gene de o Marmaris Datça tarafta hissediyorsa o zaman yukarıya gitsin diye söyleyebilir. Hocam siz bir de Türkiye'de uzun yıllardır yaşıyorsunuz. Artık Evet. Burayı bayağı iyi tanıyorsunuzdur. Evet. 35 yıldan fazladır buradasınız. Evet, 1990'da geride o tam 35 yıl Tam 35 oluyor. yıl oldu. Evet. Ve Türkiye'nin 81'inin 72'ye kadar gittim. Yani mesela geçen sene Kahramanmaraş'ın hasar olduğu 11 şehri 80 kereden fazla gitti. Ve sadece orası değil yani Marmara bölge. Evet. Onu yani şimdiden hazır olmak lazım. Ve tam ovadaki yani Kahramanmaraş olsun, Hatay olsun yani yumuşak zeminin üstünde yapacaksa 4 katta kadar ve mümkün olduğu kadar yüksek yerde, sert zeminde bina yapmak lazım diye söyleyebilirim. Şimdi hocam siz Marmara bölgesine geldiniz. Hepimizin merak ettiği o soruya biz geldik. Marmara bölgesinde yaşıyoruz ve büyük bir deprem bekleniyor. Sizce nasıl bir önlem alınabilir? Kuzey Anadolu fay hattı. Yani bu dünyanın büyük fay hattını bir tane diye söyleyebilirim. Bu Türkiye'de. Yani İndonezya'dan başlıyor. Himalaya, Nepal, Afganistan, Kuzey İran,
ve Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya'ya gidiyor. Bu Türkiye'de mevcut. Ve Kuzey Anadolu fay hattı görünce 1939'da Erzincan'da, sonra 41'de Tokat, sonra Samsun, doğudan batıya sıra sıra geliyor. Ve 1999'unu gördük İzmit'te depremi. Ve ileri bakınca o Kuzey Anadolu fay hattı borudan sonra kuzey koru var, güney koru var. Kuzey koru adalarının altında, güneyde ve sonra Çanakkale'ye gidiyor. Gelibolu tarafta. Güney korusa İnegöl, yani Gemlik, Bursa, Bandırma ve Çanakkale'ye gidiyor. Yani iki koru var. Öncelikle kuzey koru söylüyorsa 1999'un depremde Yarobak, Çınarcık'a kadar depremi fay hattı kurdu. Ondan sonra Gelibolu tarafta, Çanakkale tarafta 1912'de Tekirdağ'ın güneye kadar fay hattı kurdu. Burada fay hattı, yani bir çizgi gibi görüyor ama 8 tane fay hattı var. Ve bunun fay hattını uzun zaman 100 sene, 150 sene hatta daha fazla kurmadığı nokta var. Bu noktada deprem olabilir diye söyleyebilir ve enerjiyi de biriktirdi. Özellikle İstanbul'da söylüyorsa, İstanbul, yani Silivri'nin güney tarafta da 1509'da deprem oldu. Büyük deprem Osman Turku'dayken ve İstanbul'u tam düz oldu. Ondan sonra 1509'dan sonra adalarının güney tarafta, biraz batı tarafta da 1766 da oldu. Bunun ara 257 sene. Bunun tekrarı bu bölgede, yani genel olarak büyük deprem, 7'nin üstü deprem 200 sene, 250, 500 senede bir kere gelebilir diye söyleyebilirim. Bu matematik olarak, yani 257 sene, 1766'dan 257 tekrar artıyorsa 2023. Yani 2 sene önce deprem geliyorsa da enerji biriktirdi. O anlamdan biz şaşırmıyor. Artık gelse de beklenen bir gelirse de deprem. evet. Ve tabii bu tam matematik gibi olmuyor. Dünyanın hareketi için. Ama 15-20 sene artı eksi var diye biz hesaplıyoruz. Dolayısıyla yani 15 sene içinde böyle büyük deprem 7.5 de olabilir. Türkiye'nin en büyük depremi de olabilir diye söyleyebilirim. Onun için hazır olmak lazım. Hocam hazır olmak dedik. Evet. Peki bir simülasyon üzerinden gittiğimizi varsayalım. Hı hı. Deprem oldu. Baktık sağlıklıyız. Bir yerimizde yaralanma yok. Canımız güvende. İlk ne yapmamız lazım? Tabii ben mesela 99'un depreminde, Gölcük depreminde Ataşehir'deydi. Tabii büyük depremi uyandı ama herkes dışarıda kaçtı. Ben dışarıya kaçmadım ama tabii ben aşağıya gitti. Binanın kolon, kiriş, çatırak var mı yok mu? Tabii mimar olarak, inşaat mühendisi olarak bunu kontrol yaptı ve sıkıntı yok. Ondan sonra odaya tekrar gitti ve küveti doldurdu ve depremin çanta zaten hazır ama onu eksik var mı? Küveti doldurdunuz. Küveti doldurdu. Neden hocam? Su kesebilir. Tuvalet için boş bidon gibi bir şey. Onları da su doldurdu. Ben o anda 12 kattanın 7 katta da yaşıyordu. Onun için asansörde çalışıyordu. Yani depremden sonra çalışıyordu. Asansör kullandı. Ama tabii depremdeyken öyle tabii asansör kullanmıyoruz. Merdivenden hemen aşağıya gitmiyoruz biz. Ama depremden sonra onu yaptı ve hasarlı bir şey olmadığını gördü. Yani o bölge zaten Ataşehir serto zeminli bölge. Ben harici komple tabii 17 Ağustos yaz için bahçede herkes uyuyordu. Tek ışık bende vardı. Evet. Peki hocam deprem anından bahsettik. Özet olarak dediniz ki Hı. temel ihtiyaçlara erişimi sağlamak gerekiyor. İşte su, elektrik, gıda Hı, gibi tabii, diyelim. tabii. Peki depremden önce bir vatandaşın mesela benim ne yapmam gerekir? Neye dikkat edeyim? Nasıl davranayım? Öncelikle Türkiye maalesef yapı stoğu 21 milyon yapı stoğu varsa onu %50'den fazla izinsiz, yani kaçak bina. Bu ne anlamı oluyor? Kontrolünün altında değil. Ve 99 depreminden sonra 2001'den 2011'e kadar en tehlikeli bölgenin yerinin yapı denetim sistemi başladı. Yapı denetim sistemi, yani müteahhit doğru düzgün yapmadı. Onun için yapı denetim sistemi. Yani müteahhit doğru yapıyor mu diye kontrol yapıyor.
Maraş'taki ve Hatay'daki depremde yapı denetim sistemi geçtiği bina çökmedi. Sıkıntı yok. Yani sadece bir tane hasarı en son oldu diye yapı denetim sistem derneğinin müdürü bana söyledi. Dolayısıyla yani tam doğru düzgün yaptım mı yapmadım mı? Bu önemli. Yani mesela kirasa da ev sahibine ruhsat var mı ve iskan var mı? Yani bu doğru düzgün yaptığı devlet belediyenin onay olduğu bina. Ve ikinci olarak sizin yani zemin iyi mi kötü mü? Çünkü zemin iyiyse huzur gidiyor ve sarantı fazla olmuyor. Bunu nasıl anlayabiliriz zeminin iyi olup olmadığını? İnternetten sizin adres veya bunu gösteriyor, internette yazıyor. Yani orasının zemin nasıl cinsi zemin. Oradan arabiliyorsunuz ve yani jeoloji, jeofizik veya inşaat mühendisliğe soruyorsa belli oluyor. Hocam ben size sorayım o zaman. Sizce İstanbul'un hangi semtleri, ilçeleri güvenilir ya da daha az güvenilir? Evet, mesela Boğazı'nın iki tarafta. Yani Anadolu olsun, Avrupa yakası olsun. Anadolu'sa Ataşehir var, Kadıköy var, Ataşehir var ve daha ileri. Yani Boğazı'nın kenarı iyi diye söyleyebilir. Zaten kuzeye gidiyorsa sıkıntı fazla yok. Avrupa yakası Beşiktaş'ı, Şişli, Estinye böyle sıkıntı yok. Sıkıntı var yumuşak zemin neresi? Eski Atatürk Havalimanı'dan sonraki batı tarafta. Özellikle deniz kenarı. Yani Zeytinburnu dahil, Ataköy ve sonra yani Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar. Özellikle Avcılar çok kötü diye söyleyebilir. Siz de hatırlıyorsunuz 99'un depremde İstanbul'da fazla Gölcük'te deprem olduğundan İstanbul'da fazla sıkıntı yok ama Avcılar'da çok bina çöktü. Onu yumuşak zemin için diye söyleyebilir. Ve Anadolu yakasında söylüyorsa Tuzla, Pendik, Kartal'ın deniz tarafta. Tabii Tuzla'sa da yukarısa fazla sıkıntı yok. Ama deniz tarafta yumuşak zemin. Hem de fay hattı yakın, deniz kenarından yakın diye söyleyebilir. Hocam mesela ben Anadolu yakasında oturuyorum. Hemen bahsettiğinizde aklıma gelen ilk şey Anadolu yakasının sahil yolu. Doldurma. Bu işlem ne kadar sağlıklı ve doğru mu? Yani doldurduğu yeri özellikle hiç sağlıklı değil. Doldurmadan yerde de nehir var. Nehirin kenarı zaten çok nehirde uzun vadede böyle değişiyor da yeri. Onun için ova tarafta tamamen yumuşak zemin diye söyleyebilirim. Ama tabii ki ona göre zeminin iyileşme yaptığı binasa sıkıntı yok. Bunun için 2000 yani doğru söylüyorsa 1998'den yönetmelikinin değişikliği vardı. Ama tabii zaman olarak 2000'den sonra diye biz çizgi yazıyor. 2000'den sonraki bina mutlaka zemin araştırıyor. Sondaj yapıp cins nasıl, yumuşak zemin mi, sert zemin mi ve yumuşak zeminse iyileşme yaptıktan sonra üstüne bina yapıyor. 2000'den önceki bina kendisi çok iyiyse da aşağıda yumuşak zemin bunu yapmadan yaptığı bina çok var. Onun için 2000'den önceki bina sıkıntı var diye. Ve bu zemin iyi taraftaysa sıkıntı yok zaten zemin iyi için. Ama yumuşak zeminse bunu sıkıntı var diye söyleyebilirim. Hocam zemini sağlamsa ama binanın durumunu pek bilmiyorsak yine de güvenilir olur mu? Kalabilir miyiz orada? Bunu söyleyebilir. Zemin iyiyse, iyi zeminli yerde mesela Şişli, Beşiktaş. O zaman yani depremi sert zeminse huzur gidip bu sağlantı fazla yok. Yani sağlantı yoksa bina biraz çürükse da sıkıntı fazla yok. Evet. Şimdi siz Şişli deyince aklıma Mecidiyeköy tarafları geliyor benim. Mecidiyeköy'de dahil yani. Evler İyi zemin diye söyleyebilirim. birbirine çok yakın ama. Mesela neredeyse Ha, aynı evin içinde o yaşıyoruz sıkıntı gibi. aslında var ama gene de o da zemin yumuşaksa sağlanacak ve yapışık binasa burada birimimize hasar veriyor. Yani bu destek bazen insan yanındaki bina destek veriyor diye düşünüyor insan var. Yok, yanlış. Bu birimimize hasar veriyor. Yani kötü anlam. Japonya'da mutlaka ara mesafe 1 metre var. Her evin arasında 1 metre mesafe Evet, mi evet. var? Yani
yerini arazinin çizgini 50 cm 50 cm. Herkes oraya bina yapmıyor. Dolayısıyla 1 metre var. Hocam bir de şeyi merak ediyorum ben. Şimdi sismik izolatörleri çok konuştuk deprem süresince. Evet. Fakat bütçesel olarak epey bir bütçe gerektirdiği için genelde kamusal binalarda tercih ediyorlar bu sistemi. Konutlarda da kullanılabilecek bir hale gelir mi sizce ilerleyen vadede? Artık geldi. Yani ben de geçen sefer Japonya'nın sismik izolatörü derneği var. Onlar Japonlar geldi ve Türkiye'nin sismik izolatörü derneği var. Ben de içinde ve onları ile beraber gezdi. Avrupa yakası da 4-5 tane yapıyor veya yaptığı bina var. Anadolu yakası da birkaç tane var. Ben de kendine bir Türk arkadaşı ile Japon konutlar diye orada da sismik izolatör kullandı. Türkiye yani kamu yönetimlikte hastane ama mesela Japonya sadece hastane değil okullarda. Okul en önemli bina. Çünkü ilerideki Türkiye kim yürütecek? Çocuklar en önemli. Bizim gibi yaşlı insan değil. Onun için okulda mutlaka sismik izolatör var ve kamu bina. Kamu bina da çok önemli. Hocam bir de biz mesela geçtiğimiz yıl Hatay'a gitmiştik. Maalesef çok acı bir tablo. Bütün şehir yerle bir durumda. Şehirde gezerken bazı şeyler gözlemledik. Biz kerpiç binalar, büyük bir oranda kerpiç binalar, toprak binalar ayakta kalmışlardı ama beton apartmanlar, binalar neredeyse hemen hepsi yerle bir durumdaydı. Aynı yerde mi? Aynı yerde hocam. Yani Kerpiçler tabii ayaktaydı. kerpiççi bina. Kerpiç, toprak binalar. O tabii katta olarak 2 katta civarında. Değil mi? 3 kata ulaşmıyor zaten. 1 kat, 2 kat civarında oluyor. Peki ilerleyen tabloda sizce artık gelişen teknolojilerle de tekrar toprak evlere, kerpiç evlere geri dönüşüm söz konusu mu? Yoksa gelişen bazı teknolojilerde var mı? Yani malzeme olarak değil, o 2 kattanı betonarmede 4 katta olsun. Yani yatay yapı yapmaya çalışmak lazım. Ben mesela Erzincan'a 2 kere gitti. 1939'un depremidir. 1990 civarında tekrar geldi. Onun için artık yüksek bina yapmıyor. Tam yatay bina. Ve mesela Japonya olsun, Amerika, Kanada depremi oluyor bölgesi yatay yapı yapmaya çalışıyor. Özellikle konut için. Tabii Japonya'da iş yeri olarak yani Tokyo'da gökdelen çok var. Ama orası ona göre zeminde tam yapıyor. Konut için yani herkes yani apartmantodan bahçe varsa daha iyi değil mi? Yani küçükse de. Japonya'da ahşap binalar var. Onun için 3 katta diye yok. 2 katta herkes. Yatay yapı yapmaya çalışıyorsa daha iyi diye düşünüyorum. Bir de siz şey dediniz, depreme yakalandığınızda Türkiye'de siz içerideyken herkes dışarıdaymış. Şimdi ben de Kahramanmaraş depreminde Adana'daydım. Adanalıyım ben. Orada da biz günlerce hatta haftalarca tam hatırlamıyorum eve girememiştik. Sizin bu kadar mesela rahat düşünebilip bizim düşünemememizin sebebi ne çok merak ediyorum. Biz Orada çok stres mi yapıyoruz? Eğitimi çok önemli. Siz bilgisiz için korkuyor değil mi? Japonya'sa ilkokuldan depremi nasıl, dünya nasıl, iç nasıl deprem oluyor? Yani mesela dünya böyle var, kabuğu var, ordu var ve çekirdeği var. Yani kaynamış yumurta tahmin etsin, böyle kafaya yapsın. Dışarıdaki kabuğu var ve ordu beyaz renk, çekirdek sarı renk gibi düşünebilir. Yiyorken kırıyor değil mi? Çatırak oluyor. Tamam. Dünyada da aynı. Çatırak var. Kırıyor. Yiyecek için değil ama neyse. Ve bu siz mesela sabah çay içiyor değil mi? Evet. Ocağın üstünde çaydanlık koyuyor. Ve su ısıtıyorsa çevirmeye başlıyor. Dünyada aynı. Çok sıcak, kaynıyor. Magma diye söylüyor biz. Ve dünyanın içinde hareketi çok yapıyor. Hareket yapıyorken böyle yuvarlak olursa böyle hareket değil. Her zaman ortadaki çekirdeğden böyle hareket her zaman. Bunun çatırak fay hattı diye biz söylüyor. Bu çatırak hareketi böyle yapıyor için böyle gitmeye çalışıyor. O anda o bir tarafta beraber gidiyor ama bunu beraber gidemiyor için sıçrama oluyor. O zaman deprem oluyor. Ve burası su varsa, denizse tsunami oluyor.
Böyle çocuklara anlatıyor ve eğitim çok önemli. Japonya'da Burada, ilkokulda bu eğitimler veriliyor yani. Evet. Bu arada izin veriyorsa bu böyle kitap, manga, çizgi romandan ben Türkiye'de ilk defa tam manga olarak Moriwaki'nin Depremi Rehber olarak yazdı. Yaşam üçgeni nasıl kullanacak? Biraz önce yumurta ve çaydanlık için anlattığı gibi depremi nasıl oluşuyor? Yaşam üçgeni nasıl olmak lazım? Mesela yaşam üçgen deprem olunca bina çöküyor ama yaşam üçgen oluşuyor. Mesela çok pardon. Mesela böyle yatak var. Bina çöktü yatağın yanında. Döşeme geldi ama burada üçgen oluşuyor. Ve ciddi bu Maraş'ta, Hatay'da 4'te 17 uyuyordu. Ayağa kalktı. Bu üçgene kardı ve oradan sonra kurtarma ekibi geldi. Oradan çoğu insan kurtarabildi. Bu 99'undayken de aynı. Gece 3'teydi. Aynı. Dolayısıyla üçgen kullanmak lazım. Ama üçgen kullanıyorken önemli burada su. Yani insan susuz 3 gün anca yaşayabilir. Yaşam üçgeni kaçtı. Bina çöktü ama siz yaşıyorsunuz. Burada imdat, yardım yap, bağırıyoruz ama ses bir günde gidiyor. Ondan sonra önemli düdük. Düdük orada olmak lazım. Ve düdük derken plastik olmasın, metal. Neden? Basabilir, kırabilir ve bir tane daha sebep var. İnsan yaşam üçgeninde kaçıyor. Su varsa bir ay yaşayabilir. Ama 2 hafta geçince aniden güçsüz oluyor. O zaman düdük üflemek de zor oluyor. O zaman düdükten sert geriye ses yapacaksınız. Yukarıda cihazdan aşağıda insan var diye anlayacak. Su, düdük ve böyle çikolata veya bar. Yani az miktardan kalori çok. Yani bisküvit gibi bir şey. Yani bunu kalori de fazla yok ve böyle kötü durumundayken yutamıyorum. Yutmak için su bol bol içmek lazım. Ama su bir ay yaşamak için, kurtarma ekibi gelinceye kadar yaşamak için su az az kullanmak lazım. Hatta su içiyorken kapağı var. Kapağı kadar bu kadar az içip ara ara o yapmak lazım. Bisküvit ise bol bol su içmek lazım. O zaman su yok oluyor. Onun için böyle çikolata çok önemli. Bir tane daha var. Tuz. Tuz ne işi var diye Tuzu düşünüyorum değil mi? Evet. Ne alaka diye. Mesela susatır hocam tuz. Nasıl tuz tüketeceğiz? Yok. Hemen aklıma o geldi. Biraz önce düdükteyken insan 2 hafta geçince aniden güçsüz oluyor diye söyledi. Bu neden? Tuzsuzdan. Onun için ara ara az. Mesela lokantaya gidiyorum bu kadar küçük bir şey var. Tuz var. Bunu üçgene söylediği gibi su, düdük, tuz ve çikolata. Bir poşetin içine üçgene koyacaksınız. Üçgendeyken, devletteyken çok tut diye 3 kelime söylüyordu. Çok kapan tutun. Çok kapan tutun. Ama o haresa bacağı böyle oluyor değil mi? Ve uzun zaman yani bu yaşam üçgen çok dar. Onun için anneler veya babaya söylüyor. Yani böyle sarılıp yani özellikle kendine çocuğunu böyle olmasın. Yani Çocuğun üstüne kapanmasın yani. Yani bu o kadar dar ki burası. Sarladığı için çocuğunu eziyor da. Onun için bunu burası değil yani kafanı buraya yani yan yana diye söyleyebilir. Peki siz İstanbul depreminden önce Marmaraş'ta bir deprem olacağını tahmin edebilmiş miydiniz? Çünkü herkes İstanbul depremini beklerken birden 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve civarında oldu o deprem. Bunu biliyor muydunuz? Yani o bölgede Doğu Anadolu fay hattı uzun zaman 500 sene Kahramanmaraş neden o kadar büyük hem de 2 kere oldu. Uzun zaman deprem yoktu. 500 sene geçti. Yani Elazığ 80 senede ve zaten orası biz biliyordu ve devlet de biliyor ve onun için yani sayaç çok rekor var. Yani rekor var derken ölçtüğü hale çok var. Neden? Onu gelecek diye biliyor için öyle yapıyordu. Ama yaşıyor insan 500 sene yok. Yani dede de hiç duymadı. Değil mi? Bilgi varsa milliyette söylemek lazım ve milliyette de bunun dikkat olmak lazım. Yani söylediği olabilir. Tam ben araştırmada. Ama yani genel olarak herkes orada fazla yok diye. Siz de tabii ki bilmiyordu değil mi? Orada olacak diye. Ama olabilir. Onun için hazır olsun diye söylüyor. Ve hazır olsun derken devlette, belediyede, okulda, şirketlerde, ailede tek tek herkes hazırlıyorsa hasar hesap yapabilir. Ama bu hasarını %70
azaltabilir. Onun için yani herkes bunu depremi olacağını unutmamak lazım ve bunun için hazır olsun diye söyleyebilir. Ve her zaman bana soruyor ne zaman, nerede, ne kadar büyüklüğü. Yani Türkiye'de, Japonya'da depremi gelecek. Allah korusun kötü olmasın söyleyebilir ama Allah korusun depremi gelmesin söylemez. Gelecek, onu kabul edip bize hazır olmak lazım diye söyleyebilir. Bundan kaçış yok, önlemimizi alacağız. Evet yani. evet. Burada yaşıyoruz. Bunu normalleştirmek lazım aslında. Ve Böyle bir dünyada yaşıyoruz. evet evet onu unutmamak lazım. Evet. Hocam artık toparlamaya yaklaşmışken Tamam. sonlardayız. Burada bir efsane var. Depremi hayvanlar hissedebilir diye. Sizce hissedebilir mi öncesinden? Japonya'da bu tahmin, tam doğru düzgün tahmin olarak söylüyorsa Japonya'nın Tokyo Üniversitesi, orasının hocaları bunları topograf olarak depremi olmadan önce aniden yükselmeye başlıyor. Yani uydudan topograf olarak oruç yapabilir. Bu bir. İkinci olarak radyoloji olarak yani radyo frekansı var. Frekansı da değişik oluyor. Mesela Antalya'da Yunan'ın radyo aniden gelmeye başladı. Dünya kadar yoktu. Şimdi aniden duymaya başladı. Ya da tam tersi de olabilir. Frekans yani radyoloji değişik oluyor. Bu topografi ve radyolojinin ikisi beraber yapıp bunun tahmine yakın de olabilir diye bunları da çalışma yapıyor. Tabii hayvan da bunun bir tane yardımı da olabilir. Ama hayvan için ya kelimeyi anlamıyor ve başka sebepten de havlıyor için ama genel olarak depremden önce onları hissediyorunu belli. Ama ne zaman bu deprem için mi değişik oldu mu bunu biz anlamıyoruz için. Ama yine de Bir biz yardımı depremi yani anlayabiliriz öncesinde. beraber de çalışabilir diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.